İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bu videonun çağrısı sonsuz huzura genişlemek, bölünemez huzuru kendinde keşfetmek ve belki de sebepsiz iç sıkıntılardan özgürleşmek olsun. Huzurda kalmak mümkün müdür? Huzurun bölünememesi mümkün müdür? Huzurun sonsuz olması mümkün müdür? Belki de soruyu değiştirmek daha uygun olur. Bölünemez huzurdan çıkmak mümkün müdür? Bütün bu hayat, tüm bu gerçek görünen hayat, senin kendi sonsuz huzurundan doğmuştur. Ve şu anda da zaten bu huzurdan, bölünemez huzurdan izlenmektedir. Burada tek fark, sıkıntının doğmasındaki tek fark, kendini görünen zannetmen ve dünyada olan biteni gerçek zannedip kendini sınırlı hissetmendir. Böyle olduğunda huzur olduğunu unutursun ve huzurlu olmak peşinde koşmaya başlayabilirsin. Oysa zaten kendisi huzur olanın huzurlu olması mümkün müdür? Kendin huzursundur. Varoluşun sonsuz huzurdan, bölünemez huzurdan, sonsuz ve koşulsuz sevgiden doğmuştur. Tüm varoluş neşeden doğmuştur. O halde huzurlu olmak çabası niyedir. İnsan kendini kişi zannettiğinde ve zihnindeki düşünceler zannettiğinde huzurlu olmak için çabalamaya başlar. Oysa bu da bir çabadır ve huzurun önünde duracaktır. O halde senin yapacağın huzurun peşinde koşmak değil, zaten huzur olan seni örten perdelerin, örten düşüncelerin, örten inançların avında olmaktır. Bu inançların seni tutan, kalıba koyan şeylerin tetiğinde olmaktır. Farkında olmaktır. Tüm düşünceleri, senin içini sıkan, içinde sıkıntı olarak beliren ve bölünemez huzurun önünde bir illüzyon olarak beliren tüm düşünceleri ve tüm inançları fark etmek yeterlidir. Bunların da çözülmesi gerekmez. Sadece bunların sen olanı gizleyen bir perde olduğunu fark etmen yeterlidir. Ne kadar tetiğinde kalırsan tüm bu düşüncelerin, tüm bu inançların yavaş yavaş hepsi sönecektir ve ortaya huzur çıkacaktır. Çünkü senin doğan budur ve tüm bu hayata zaten bu huzurun penceresinden bakmaktasındır. Sadece sen şu an kendini gördüğün görüntüyle, zihninde dönen düşünceler ile, hissettiğin duygular ile sınırlı hissettiğinde bu huzur hali unutulur. Yapacağın tek şey pencereni değiştirmek ve kendinin zaten bu sessizlikte doğan huzur olduğunu bilmektir. Huzurlu olmak peşinde koşmak değil, huzurlu olmak için bir şeyler yapmak da değil. Çünkü bu bir varma hali değildir. Bu bir hatırlama halidir. Huzurlu olmak için çaba ancak çabayı doğuracaktır ve daha çok sıkıntıya sebep olacaktır. Çünkü zaten sen huzursundur. Huzurlu olman gerekmez. Sadece huzurlu olmadığın, sen olmadığın şeyleri sahiplenmeyi bırakman yeterlidir. Peki biz sonsuz huzur isek ve zaten tüm varoluş, tüm evrenler bu huzurdan doğmuş ise, sebepsiz yere iç sıkıntıları neden belirir? Bugün belki de kurtulmaya çalıştığın, belki bugün kalbini sıkıştıran bu iç sıkıntıları aslında senin bir lütfundur. Çünkü seni kendini keşfetmeye itecektir. Bazen kalbinin etrafında bir kabuk var gibi hissedebilirsin. Bazen kabına sığmıyormuşsun gibi hissedebilirsin. Bazen etrafına duvarlar örülmüş gibi hissedebilirsin. Bazen bu duvarlardan çıkamıyor ve sıkışıyor gibi hissedebilirsin. Bunun sebebi yeni katmanların geliyor olması değil, bugüne kadar ördüğün tüm bu duvarları fark ediyor oluşun ve kalbinin artık genişlemek için can atıyor olmasıdır.
kalbin genişlemektedir. Hissettiğin sıkıntı bu sebeptendir. Hissettiğin sebepsiz daralmalar bu sebeptendir. Ve eğer gözlemde kalır, farkında olur ve bu sıkıntılarla da savaşmayı bırakırsan, zaten kalbin ışığı tüm bu illüzyonsu parmaklıkları parçalayacaktır. Tüm bu illüzyonsu duvarları yıkıp geçecektir ve genişleyecektir. Daralıyormuş gibi hissetmenin sebebi genişliyor oluşundur. O zaman ne yapılacaktır? Sadece olana savaşmadan tanık olunması yeterlidir. Tüm bu sıkışma izlenimini de kendi pencerenden, kendi sakinliğinden, kendi çabasızlığından izlersen kısa bir süre içinde sıkıntı sönecektir. Ve bu sıkıntı senin kendini keşfetmene sebep olacaktır. Kendi derinlerinde sürekli var olan daimi, bölünemez huzuru keşfetmene sebep olacaktır. İşte tüm bu sıkıntılar senin lütfundur. Daralıyormuş gibi hissettiğin her şey aslında senin genişlemendir. Bazen sebepsiz yere sıkıntılar belirir. Bazen eski sıkıntıların hepsi tekrar hücum ediyor gibi olur. Bunların hepsi senin özgürleşmen içindir. Bunların hepsi senin kabuğunu kırıp atman içindir. Ve bu kabuğu kırmak için senin bir şey yapman gerekmez. Sadece tanık olup bu savaşın, bu mücadelenin, bu sıkıntı halinin içine dalmayıp sakin bir şekilde izlemek ve beklemektir. Bazen de bir huzur hali kaplar ve bu sefer bu öyle bir huzurdur ki bu dünyadaki ve bu görünendeki hiçbir şeyle kıyaslanamaz. İşte o huzur senin doğandır. Zihin burada hemen gelip bu huzurla, bu neşeyle, bu mutluluk haliyle nasıl yaşanacak diyecektir. Bu zihnin bir oyunudur. Çünkü seni hemen geleceğe götürüp bu huzur halinden koparmak isteyecektir. Bu oyun biraz muziptir, biraz komiktir ve her haliyle güzeldir. Bir huzur belirdiğinde yapacağın tek şey sadece şu anda kalmak ve zihinde beliren düşüncelerin peşine takılmamaktır. Çünkü nasıl sorusu zihnin peşine takılmaktır ve zihnin sorusudur. Gelecek zihinde belirir ve zihnin bir muzipliğidir. Seni kendi peşine takıp şu andan koparmak ister. Oysaki gerçek huzur sadece ve sadece şu andadır ve saf mevcudiyetindedir. Saf olma halindedir. Sadece olma halindedir. Düşüncelerin peşine takıldığında, sen düşüncelerin peşine gittiğinde şu andan uzaklaşırsın ve o zaman bu huzur yine kaybolacaktır. Peki kaybolmuş mudur? Aslında kaybolan hiçbir şey yoktur. Sadece senin farkındalığından çıkmıştır. Çünkü bu huzur bölünemez, kaybolamaz. Çünkü gelmemiştir, gelmeyen gitmeyecektir. O daima şu anda ve buradadır ve senin saf mevcudiyetindedir, varlığındadır. Onun senden alınması da mümkün değildir. Elde edilmemiş olandır, elde edilmemiş ise kaybedilemeyecektir. Kazanılmamış olandır, kazanılmamışsa kaybedilemeyecektir. Çünkü o sadece şu anda, burada ve daimidir. O senin kendi doğandır, senin gerçek doğandır. O halde artık huzurun peşinde koşmayı bırak, zaten olduğunun ortaya çıkmasına izin ver. Bu izin sadece pasif bir bekleme değildir. Bu huzuru örten düşüncelerin farkında olmaktır. Ortaya çıkan her şeyi kabulle ve teslimiyetle izleyecek, tanık olacak cesareti göstermektir. Bir iç sıkıntısı doğduğunda bu sadece bir sıkıntıdır. Kalbin sıkıştığında sadece bir kalp sıkışmasıdır ve bu kalbinin genişlemesidir. Fakat zihin buna düşünceler bağlamak isteyecektir. Zihin düşüncelerle bu hali büyütmek,
seni kendi girdabında tutmak isteyecektir. Zihin bunu kötü olduğu için mi yapar? Hayır. O da senin son derece oynamayı sevdiğin bir yönündür. Senin oynamayı sevdiğin muzip bir oyuncundur. O halde bu oyuna kapılmaz. Sen her ne olursa olsun bir anlam vermeye çalışmaz. Tanımlamaya çalışmaz. Kurtulmaya çalışmaz. Sadece tüm bu oyunu seyirde kalırsan her şey senin daha da genişlemene hizmet eder. Ve bunun da sonu yoktur. Çünkü sen sonsuzluğun kendisisindir. Ve bu sonsuzluk sadece sevgidir. Ve hiçbir kelime, sevgi, aşk, hiçbir kelime bu hali tanımlayamaz. Verdiğin her bir kelime bu sevgiyi sınırlayacaktır. Çünkü o kelimelerle anlatılamaz, fakat ancak yaşandığında anlaşılacak olandır. O halde saf doğana açılmak için sadece yaşamak yeterlidir. Sadece tanık olarak, tanımsız, anlam verme çabasız, kurtulma çabasız, varma çabasız, mücadelesiz, müdahalesiz, sadece olduğun halinle, olduğun gibi, varlığının zaten kutsal olduğunu bilerek yaşamın tadına varmaktır. Sıkıntısıyla, üzüntüsüyle, acısıyla, gözyaşlarıyla, kahkahalarıyla, her biri senin tadına bakmak için var ettiğin bir filmden ibarettir ve her biri oldukça güzeldir. Gözyaşları kahkahalar kadar güzeldir. Üzüntü neşe kadar güzeldir. Acı tutku kadar güzeldir. Çünkü bunlar birbirini var eder. Ve eğer sen bunların tadına bakarsan, bunlarla mücadele etmez isen, hazzın peşinde koşmaz, acıdan kurtulmaya çalışmaz isen, üzüntüden kaçmaz, neşenin peşinde koşmaz isen, işte o halde tüm bu duyguların ötesinde olduğunu fark edersin. Tüm bu duyguların ötesinde ne vardır? O sessizlik halinde saf, bölünemez huzur vardır ve işte o sensindir. Sen huzurun kendisisindir. Sen huzurlu olacak olan, huzurlu olan, huzuru kazanan, huzuru kaybeden değil, sen bu bölünemez huzurun kendisisindir. Ve tüm sıkıntılar da şu an zaten bu huzurun penceresinden izlenmektedir. Sen sadece şu an bu pencereden burayı izlediğini unutmuşsundur. Ve bu elbet hatırlanacaktır. Şu an bu videodaysan zaten bu senin çağrındır ve bu elbet hatırlanacaktır. Ve o halde işte bu bölünemez huzur ortaya çıktığında önüne çıkan her şeyi eritecektir. Acı da artık huzurun penceresinden izlenecektir. Acı yine çekilebilir, üzüntü yine yaşanabilir, gözyaşları yine dökülebilir, fakat artık bu içindeki bu derin, baki huzura dokunamaz. Hepsi artık huzurun penceresinden izlenir. Ve işte bu video senin sana çağrındır. Görünende belki bir video izlemektesindir. Belki kulakların bir ses duymaktadır. Fakat bunların hepsi de illüzyondur. Ben sana senin içinden sana seslenmekteyimdir. Ve ben senin kendisiyimdir. Ben ve sen arasında hiçbir ayrım yoktur. Çünkü bir ben, bir de sen yoktur. Sadece biz olan bir ben vardır. Ve işte şu an belki kulakların bu sesleri duymaktadır. Fakat hepsi zaten senin kendi içindedir. Kendi içinde sonsuz olan huzura genişlemen dileğiyle. Bu elbet olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Yolunuz ışığınızla aydınlansın. Sevgiler.